Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır. Kısaca hem piyasaya bir bakacağız, hem benim kendi durumumu da bir değerlendireceğim. Hem de bu hafta için konuştuğumuz, gerçi bu linke şeyde bakarız daha detaylı. Bu zaten bizde var. Hani böyle bu haftanın olması, daha böyle mümkün pariteleri, böyle kar alma amaçlı olanları seçmiştik. Link zaten var olduğu için bunu kapatayım. Ona yeri geldiğinde bakarız. Ee, VCP ile başlayalım. Evet, bakın güzel bir bölgeden destek almış gibi görünüyor. Şu bölgede de kar almak mantıklı. Gelelim yani %25'lik bir kar için düşünen varsa, yani benim hedefim muhtemel burası olarak devam ediyor. Şöyle yapalım. Ee, Burada zaten ekstra bir durum yok. Söylediğimiz şekilde gidiyor. Tao'ya bakalım. Tao'da ne durumdayız? Evet, Tao'da şuradaki, aslında hani şurada güzel bir yükseliş ve dönüş noktası olarak belirlerdik önceden baksaydık. Ama yine aynı şekilde, yani ben yine şu bölgeyi beklerim açıkçası. En azından düşecekse bile oradan bir test edip düşmesini beklerim. Bunu da o şekilde not alabiliriz kendimize. Buradan oraya ne verir ona da bakalım. Yani %20'lere yakın aşağı yukarı verir gibi. Evet. Buradaki durum da bu şekilde devam ediyor. Yani senaryoda bir bozulma yok. Gelelim hemen kendi durumuma. Burada yani piyasa o kadar oynamıyor ki, zarar yazıyor biraz, sonra kâra dönüyor, ama yani bu sonuçta total zararım büyük ve o şekilde devam ediyor tabii ki. Ee, Opsiyonlarımız ve alım yerlerimiz hepsi ayarlı bekliyor. Keşke düşse, daha da benim için tabii ki zarar büyüse bile daha mantıklı olacak. Oraya da gelmiyor. Sıkıştık bir şeyde kaldık. Yine burada işte zararımız biraz daha büyüdü tabii ki. Ee, Tekrardan işte yarın bu muhtemelen kâra ya da zarar azalmaya doğru gidecektir. Şimdilik o şekilde gidiyor piyasa. Rainbow'la başlayalım. Burada gördüğümüz ayı bölgesindeyiz ve dönüş arıyoruz aslında. Ben olacağına da inanıyorum. Yani bu böyle x'li uçuk kaçık şeylerden bahsetmeyeceğim. Gerçi şu anki fiyatlara göre belki x'li olacak, ama tabii çoğu kişi tepeden mal aldığı için onlar açısından x'ler bir işe yaramayacak. Yani piyasa 2021 seviyesinin fiyatlarına gelmiş durumda ve 5-6x gittiğinde belki aldığınız fiyatlara gelecek seviyeler. O yüzden hani buralarda o kasa yönetimi ve işte ekleme buralarda yapılması gerekiyor bence. FOMO tarafı için şu an konuşabileceğimiz bir seviyede değiliz. İşler olumluya giderse, burada grafikte kırmızıya doğru gidersek uyarımızı yaparız. Bugün bakalım, son 24 saatte, evet yani bak, dün de aşağı yukarı bunun tersiydi. Yo, longçu, evet, dün de longçulardaydı sanki sıkıntı. Bugün de longçularda, yani aslında paralar büyüyor, biraz daha longçuları piyasadan çekiyorlar. Tabi bu sonuç olarak bir yerde bitecek ve artık piyasa olumluya dönecek gibi duruyor. Onu yakalamaya çalışacağız. Hala kovalıyoruz yani. Kendi adıma işlemlerde olduğum için çok ekstra bir durumum yok. Burada yine aynı şekilde chart çok belli, yani bakın, ta buralara kadar, yani 67 küsurlara kadar ufak ufak satış baskısının olduğunu görüyoruz. Aşağı daha kırılgan. Ee, Bakacağız şimdi detaylı. Buradaki, evet, dün dedik geriye gelmiş zaten. Normal onun geriye gelmesi. Evet, burada benim için en kritik bölge, burayı bir daha yenileyim, bozduğum şeyi. En kritik olan bölge şurası açıkçası. Şunun dibi. 2.17. 2.17'nin aşağısına sarkacaksak artık 1.6'yı konuşmak lazım. Bu da daha büyük bir düşüş şeklinde değerlendirilebilir. Beklentim o yönde değil. Ama yanılabiliriz sonuçta nihayet. Yani ben kendi adıma yanılabilirim. Burada zaten konuştuğumuz kırmızının içine girmesi mantıklıydı. Yarın tabii daha iyi olur muhtemelen, ama yani bir korku endeksindeki durum da bize ayı bölgesi ve
mal toplama bölgesi olduğunu gösteriyor. Altcoin sezon indeksi çok geçerli olmasa da yani bir şey vermese de devam eden bir süreç var. Bitcoin dominansı düşmüş biraz daha. Açıkçası buradaki beklentim 57'ye doğru gelmesiydi ama olup olmadığını bilmiyorum tabii ki. Bitcoin 50-58, Ethereum 10, Adır tarafı da 32. Adır tarafı yükselişine devam ediyor. Bu yükseliş güzel aslında. Buradaki dominanstaki mevzumuz, pardon, paranın nerede olduğu aslında. Para hani altlara doğru da bir yükseliş var ama bir canlılık yok, bir şey yok. O da enteresan tabii ki. Eee Şurada şey vardı. Bir şuna bakalım. 90 günlük sürede para nereye akmış mesela? Eee Şurada Pippin, Kit, yani bayağı şöyle zaten uçmuş da. Ya CZ de güzel bir Just geçen bakmıştık galiba. Buradaki, evet, yani Sky by Morpo RX de birazcık da o az ama tabii 90 günlük süreye göre değerlendiriyor. Nelerden çıkmış? IOTA vardır burada. Evet, sağlam şekil. Hepsi var gerçi doğal olarak da. Olmayan var mı diye bakıyorum. Onlar var. Mesela ENA gitmiş, Apt gitmiş, Arp hapı yutmuş. Ama genel olarak hepsi böyle yani zevk. Ben zamanında kek almıştım. Hala zarar olarak duruyor. Tao dipde mi baktık gerçi hani bir bu hafta için bakın Sol, IOTA. Evet. Yani genelde bütün majör ve çoğunlukla piyasada dolaşan pariteler tabii batış durumunda. Eee, Bakacağız. Yani duruma. Bitcoin'de %26 değer kaybıyla yerini almış. Eee Dominansa baktık. İlk 20'de bakalım. Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB, Sol, TRX olarak devam ediyor. Paranın da %70 küsuru yine her zamanki gibi Bitcoin'de. Yani aslında tabii ki marketi toplayan Bitcoin olarak devam. Burada değişik bir şey yok. Ve ilk yüze baktığımızda bakalım böyle ekstra bir durum var mı diye ama yani buralardan da bir şey yakalamak zor. Çok detaylı bakmak lazım. Gelelim kendimize böyle bir piyasada durumlar ne? Yani bu ne Tüpraş? Tüpraş'ta şu bölgelerin çalışmasını beklemek mantıklı olsa da sanki 210 küsurlara doğru bir yol alma var gibi. Ereğli'de ne dedik? Yukarı gidiş devam ediyor ve sonunu henüz bilmiyoruz. Yani orada çünkü bütün bölgeleri aldığı için kestirmek zor. Yani bir dönüş arayacağız ama onun için biraz sabır lazım. Bir herhalde evet. Petrolde de 60-70'i buluruz dedik ama herhalde zam gelmiş maalesef. Artık şeye de gerek kalmadı. Ee, insanlar eskiden şey yapardı. Hiç anlamasam da kuyruğa falan girerlerdi. Artık kimse takmıyor yani. İş oraya doğru gitti. Burada destek olarak çalışması muhtemel. Ama bence aşağı şu 210'lara doğru düşüş daha mantıklı duruyor açıkçası Ereğli için. Burada bir dönüş aranacak tabii ki. Ama bunun için hatta biz bunu da şöyle yapabiliriz. Yani burada onu yakalayacağımız bir seviye yok. Hala devam eden bir parite var ve bunun nerede biteceğini kestirmek zor açıkçası. Sonuçta yukarı doğru gidiyor parite. Bunu beklemek lazım. Yani bir dönüş yakalayacağız tabii ki. Dönüş derken düşmesi lazım ki biz tekrar dahil olabilelim. Ama aylık, günlük, haftalık hepsinde aşağı desteği aldı parite. Güzel gidiyor. Türk Hava Yolları'nda yani dediğimiz şekilde ilerliyor maalesef. Umarım zararınız yoktur. Düşüş çok bariz belliydi.
Şimdi burada tekrardan yukarı yön için 280'ler falan güzel duruyor. Ama biraz bekleyelim bakalım bir düşüşünü yapsın. Henüz bitmiş bir durum yok. E, Böyle baktığımızda açıkçası onu da alalım. Evet. Yani buradaki düşüşün bitmesini beklemek mantıklı bence. Henüz bitmiş bir durumda değil. E, Muhtemelen hani şuradaki 290'lar gibi bitebilir ama henüz bir şey yok. Şuradan bir destek alması muhtemel, yani 298 civarında. Yine de beklemek lazım bence. Şuradaki yükseliş gibi görünse de ben açıkçası düşüşe daha meyilliyim burada, yani daha doğru geliyor bana. Yine de tabii ki bakalım, günlükleri bir atalım ne olacak. Yanımızda. Yes. Yani düşüşü bir yaşasın. Şuradaki yapı net düşüş, yani belli zaten. Gel bakalım. Oo, BC'ye çakılmış. Bayağı bir çakılmış. Şurada bir bölge belirlemişiz. Oraya doğru geliyor zaten. Bence görelim bir o seviyesini. Ondan sonra bakarız ama düşüş yaşaması çok normal yani bu arada. Şuradaki yapı belliydi. Şimdi düşüşten sonraki süreçte bir şey ararız. Dip seviyeyi bir yakalayalım. Bakın şurada 445-450'yi belirlemiştik. Buranın çalışıp çalışmayacağını tabii ki bilmiyoruz, net emin olmamakla beraber. Bence şöyle düşünülebilir, yani 4 ay önceki ve 3 ay önceki bölge, yani aşağıda da güzel bir bölge var. Ben olsam tabii ki buralarda değerlendiririm, yani net olarak onu söyleyebilirim. Bundaki ibare yanlış bu arada. Bunu da düzeltelim. Bu D kalmış anladık. Burada da 3 hafta önceki bir bölge burası. Kaybetmez isek evet, mantıklı yani. Oralardan dahil olmak. Link açısından zaten biraz önce de vardı şeyde. Yani bence olumsuz bir senaryosu yok. Kendi adıma buralardan gerçekten dahil olmak mantıklı. Mantıksız değil. Baktığımda benim için buradaki süreç, yani şu bölge çalışması çok mantıklı duruyor. Yine şurada şunları niye ben değil? Hatta ya şeyden dolayı tamam, onları gördükçe düzeltirim. Klonladığım için Daylight olarak kalmış ama maviler haftalık benim için. Yeşiller günlük, kırmızılar aylık bölgeleri temsil ediyor. Denk geldikçe düzeltirim, şimdi taşıdıkça düzeltirim ve hallederiz. Burada süreç bizi muhtemelen tekrardan yukarıya yöneltecektir. Şayet şu mor bölgeyi, yani 12 bölgesini 4 ay önceki bölgeye geliyor zaten. Kaybedersek de 7-15'i düşünmek lazım. Ee, RX RX için baktığımızda hemen buradaki süreç bizi nereye götürür? Yani ben burada da BCH gibi bir düşüş olmasını tercih ederim açıkçası. Bence olacak olan da odur. Tekrardan yukarı yöneliriz şu bölgelerden şeklinde bakıyorum. Benim için o daha doğru buradaki işlem stratejisinde. Buradan yukarı yaparsa ki kısım olmaz diye bir şey yok ama şu bölgelerde dahil olmak daha bana doğru geliyor. Solda bizim tam yani istediğimiz demeyelim de olmasını beklediğimiz bölgede şu an. Yani buralardan destek alması gerekiyor normal şartlarda. Şayet buralar çalışmayacak ise ben 67-50'ye kadar bir kendi adıma şey verdim. Düşüş olayı, yani yukarı yönünü değiştirmez ama bunun aşağısı artık ciddi kayıplara yol açabilir. Ben yine de bu bölgenin çalışacağını
düşünüyorum yukarı yönlü olarak. Beklentim o yönde. RAN tarafında da baktığımda yine böyle bakalım. Yani RAN için de konuşacağım şey açıkçası yukarı yönlü işlemin daha doğru olacağı yönünde. Bakın artık burada şeyleri değiştiriyoruz. Ee, Destek direnç bölgelerine. Bunların etkisi tabii ki olacak. Aşağılara geliyor hep. Yani aslında bunu desteğe aldığımızda hareketler hızlanacak. Yani o hızlı hareketleri de yaşamak için artık vaktin daraldığını söylemek mümkün. Burada da 35 küsur altına sarkmadığı sürece bence çok olumlu olarak devam ediyor. Burada biliyorsunuz plan kurmuştum. Göstereyim, onu durdurdum tabii şeyden sonra ötünce. Bunu siliyorum artık çünkü alım yaptım ben 15'te. Bunu zaten söylemiştim. Şurada yüklü alım. Bunu 28'de bozacağım. Kendim öyle söylemiştim zaten. Bu bir yüklü alım olduğu için şurada çıkış. Böyle koyalım. Bunu tutarım buraya kadar açıkçası. Bu bölgeye kadar bu kalır. Gayet güzel bir bölgeden yakaladığımı düşünüyorum şu an için. Tabii zarar edersek de yine zaten söylüyoruz. Onda sıkıntı yok. Zaten bu ara sadece zarar ettiğimizi söyleyebiliyoruz. O yüzden çok da böyle abartacak bir şey yok açıkçası. Genelde zararımızı gösterme şansımız oluyor bu dönem. Nasip öyle. Umarım kârımızı da gösteririz. Ya bazen işte bu X'te falan devamlı oluyor, böyle PNL atıyorlar. E, Ben kendim de esasen tasarımcıyım. O kadar basit ki onları yapmak. Görünce diyorum ki "Ulan ben de mi şey yapacağım böyle." Ama o kadar saçma bir şey ki, yani zaten ne gerek var yani. Zaten devamlı kazanma şansımız da yok. Benim olayım, yani benim kendi adıma tek beklentim, zaten takip edenler uzun zamandır belki az çok biliyordu ya, ben zarar etmediğim sürece benim için sorun yok ya, zaten bir yerde kâra döneceğim yani. Yeter ki ben zarara bir şey satmayayım, yani derdim şeyim o. Ee, Tuhaf geliyor yani, bunlar egodan mı, insanların, yani ne olacak ben şimdi mesela oraya bir şey yazsam, işte 100.000 dolarlık PNL atsam, yani kime ne faydası var ki? Yani zaten ben onu kazanmışsam ne mutlu. Zaten linkler burada, giriyorsun bilanca. Benim aldığım bütün işlemler orada duruyor zaten. Zaten görünmesi lazım bence ya. Bir insanın işlemini göstermiyorsa zaten %99 yalandır bence. E, Gayet mantıklı bir, o taraf mantıklı. E, Yoksa PNL paylaşmak çok basit bir şey yani. 10 saniyede milyon dolarlık kazanç gösterebiliriz. Ama gel gelelim biz zararımızı devamlı göstermekten bu ara artık işlem açmayı unuttuk. Dediğim gibi FED'de alım emrim gelmiş, sağ olsun. 28'de çıkış var. Zaten 28'de benim bakın şöyle, şu 22'de aldığım da 28'de çıkacak. Bir tane de şu 16 küsürde almıştım. O da 28'de 20'de şurada çıkacak, 22'de. Yani böyle kademe kademe aldığım ve sattıklarım olacak. Bu aldığım 15'lik olan da 28'de çıkacak. O güzel bir bakiye bırakacak bana eğer kazanabilirsem. Şöyle bakalım aşağı yukarı ne kadar kar hedeflediğimizde görünsün. Aşağı yukarı işte %78 civarlarında bir kar hedefiyle onu bırakacağım. Ee, Belki spot için de cup trade açabiliriz. Onu da açtırıyor sistem galiba. Kurcalamadım. Onu da belki yaparım. O en azından daha güvenli. En azından uykusuz gecelerimiz daha az oluyor. Yani burası devam ediyor zaten benim vadeli işlemlerim. Orada daha kafa rahat, hani aldık, zarardayız işte, ekleme yerimiz belli zaten falan filan gibi bakabiliriz. Onu da belki ufak ufak aktif ederiz. Gelelim adaya. Ee, Adadaki süreç ve şuradaki iyi olmamış açıkçası. Burada şunu
görmek lazım bence. Şunu sileyim, biz bunları silmiştik. Şimdi neden sildiğimi anlatacağım. Ee, Adada bütün seviyelerin altındayız. Yani burada işler olumlu değil. Şu bölge ve şurasının çalışma ihtimali var. Onu görürüz. O deminki sildiğim bölge şundan sebep, haftalıkla biz bakıyoruz şu an. Şu 3 hafta önceki bölgenin altına sarkmadığı sürece gayet güzel. Buralara geldikçe işlem almak da mantıklı. Yani şurası güzel bir bölge. Ama onun altına sarkarsa işler biraz bozuk gidebilir. Burada yine 3 hafta önceki bölge, bakın şurası. Zaten adayla Neo çok böyle benzer gidiyor. Bazı pariteler öyle, biri XLML vardı, Ripple'la giderdi, artık o da gitmiyor. Burada da ilk e, yükseliş sinyali var diyelim, öyle kapatalım. Ben normal şartlarda burada her türlü işleme dahil olmasını düşünüyorum. BNB gelmiş bayağı. Bakın şunun altına gitmemesi gerekiyor. 570'in altındaki senaryo bizi şeye atar. 500'e atar yani net. Orada 3 haftalık bölgenin çalışmasını beklemek lazım. Çalışırsa güzel. Onun dışında bizi atacağı yer aşağıda. Ve burada maalesef bakın bütün bölgeler dirence dönüştü ve aşağısı boş. Biraz daha beklemekte fayda var diye düşünüyorum. CZ için çok uyarmıştık zaten, bütün bölgeler geldi burada. Bunu da sileyim artık. Şunları bir silelim, temizleyelim. Böyle temiz olsun. Heh. Şimdi CZ açısından en temiz, en iyi bölge 27.95. Evet, müthiş bir alım bölgesi. Burada ne yapmak lazım? Buralarda işleme dahil olmak gibi bir düşüncemiz olabilir mi? Ufaktan olabilir ama bakın çok sağlam dirençler var. Burada işleme dahil olmak istersek 10 Ekim bölgesinde bence kar almak lazım. Yani %17'lik civarlarında, 15'lik civarlarında. Ama buradaki dirençlerin çalışma ihtimalinin yüksek olduğunu unutmamak lazım. Evet, DOG da önemli bölgeyi kaybetti. 10 Ekim bölgesinin altında artık. Bence önemli. Niye önemli? Bakın 10 Ekim ama burası 4 ay önceki bir bölge yani. Öyle de bakmak lazım. Yani buradaki süreç aşağı doğru gitmesine engel bir durum yok. Henüz aşağıda oluşmuş bir destek bölgesi de yok. Sadece elimizde şu 2 hafta önce muhtemelen, evet. Burada 3 hafta önceki bölgemiz var. Biraz dikkat etmekte fayda var. Petrol tarafında işler duruldu. Normal zaten bir durulması ve düşüşe geçmesi. Ama biz 60 liradan mazotumuzu alacağız. Maalesef diyelim. Yani yazık tabii ki ama yarın alacağız. Böyle devam ediyor süreç. Buradaki aşağıya doğru, şu 62'ye doğru düşmesi mantıklı. Ama bizde indirim olmuyor. O sıkıntı. Şimdi Ethereum açısından şöyle bir durum var. Bakalım. Ethereum da dominansını kaybediyor bu arada. Adır tarafındaki dominans güzel. Yani yükseliş yönlü. Bu fena değil. IOTA sıfır, yüzdelik sıfırla devam ediyor. Bari %1-2 oldu ve gözümüz gönlümüz açsın. Buradaki süreç, yani bence şu 1.747'ler, yani aşağısı olmaması gerekiyor, öyle söyleyeyim. İlk izlenim olarak şöyle bir ufaktan şey var. Olumlu giderse yarın artık her gün olumluya gidecek şekilde düşünebiliriz böyle bence. Gibi duruyor. Bakın Ripple'ın nasıl dirençleri var burada. Şimdi onları değiştireceğim tabii ben. Bakalım o dirençler desteğe veya bölgelere değişecek mi, ama bakın burada hiçbir şey değişmedi. Taş gibi direncimiz devam ediyor. Buradaki sürecin de 10 Ekim gelse bile yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Açıkçası 1.11'in aşağısı olmadığı sürece yukarı yönlü devam. Ee, Bakalım SC'ye.
çoğu paritede şeyi tutturmuşuz, bu aşağıki bölgelere gidişi. Şu an tutturamadığımız şey yukarıdaki hedefler, ama zaten yani şöyle de bir senaryo var. Bakın şurası ne kadar kemik bir direnci döndü. Ya burada ben net yukarı yönlü işlemeyi düşünürüm. Başka bir şey düşünmem zaten, ama sorun şu ki çok az hareket ediyor piyasa yani. İnanılmaz ağır aksak gidiyor. Yani şurada günlerce buradayım yani. Düşünsene, gün gidiyor geliyor gidiyor yani, mıy mıy mıy, yani bir trade edemezsin burada yani. Öyle bir senaryodayız. Ama tabii bu trade edemeyecek olmamız bizim her günümüzün uykusuz geçmemesi olmuyor. Çünkü tetikte olman gerekiyor yani. Yine burada 62'nin altı olmadığı sürece yukarı yönlü devam. Benim açımdan bir sıkıntı yok, ama baksana bak mesela buraya ya, şurada dakikalar duruyor yani, dakikalar boyunca duruyor mesela. Hiç bir hareket yok, bir şey yok. Yani bekliyoruz işte, durum bu. Ee, Dediğim gibi şurada emrim var 60'ta, 50'de bir emrim daha var. Gelirse, yani gelseydi daha mutlu olacaktım, öyle söyleyeyim. Burada şu bölge artık bir kırmızı bölge aslında benim açımdan. Böyle yapalım. Şimdi hatta şöyle yapalım. Bunu da kırmızı yapalım. Belirgin olur. Evet. Orası kırmızı bir bölge ve onun altında kalıyorsak artık biz 60'a doğru gideceğiz. Yani bir olumlu şey alabilmemiz için bu 64-65'in üstüne çıkıp orada kalıcı olmamız lazım. Olmuyorsak 60'ı düşüneceğiz. Yani bu böyle piyasa. Gümüş Çin'le konuştuk. Yukarı yönlü zaten gidiyordu, belliydi. Onu da yapıyor. Hedefimiz belli yukarıda. Ondan sonrasına bakarız. Gümüş Çin konuştuğumuz senaryo birebir olacak gibi. Zaten böyle olacaksa biz borsa, BIST ve altın gümüşle devam ederiz yani. Piyasa biraz daha doğrusu bana ekmek vermiyor ya maalesef bu dönemde. İlerleyince olabilir tabii ki, ama yani bu kadar ağır olduğunda piyasa benim için öteki taraf daha doğru oluyor açıkçası, ya da spotu bekleyip alırım, %20-30 40 karımı alır geçerim. O da mantıklı gelmiyor yani, bu şekilde devam ederse. Ee, Buradaki süreçte altın mı o, gümüş değil mi? Yok, altındayız. Yani yukarıdaki şu bölge mümkün, ama bir ilk şeyi almış, böyle bir ilk dur ihtarını aldı. Şimdi yarın da görelim bakalım. Ben zaten bu fiyatlarla çok taraftar değilim yani. Dolar TL olarak bir yükseliş devam ediyor zaten maalesef. Buradaki sürecin devamını göreceğiz. 45'e doğru gidiyoruz maalesef ki. Evet, dolar endeksimize baktığımızda burada da yükselişin devam ettiğini net olarak görebiliyoruz. Şurada bir klonlayıp ikinci günümüzü atalım bakalım. Bunu günlük, ikinci gün. Buradan da düşüşten de bir ikinci günümüzü yapalım. Yani buradaki süreç de yukarı yönlü zaten vermiyor. Yani biz ele geçiremiyorsun şeyi. Her şey olumlu da olsa oralarda işte güçler bizi dinlemiş, artıya geçmiş. Çok şükür. Buradaki baktığımızda total 3 için olumsuz bir durum yok. Yani biz olumsuz durum yok dedikçe hani piyasada gitmediği için çok bir anlamı olmuyor, ama gerçekten bir olumsuz senaryo yok. Yani 642'nin altı olmadığı sürece artık yukarı hedeflere devam. Burada da 852'yi düşünmek lazım. Yani 852'nin altına gelmediği sürece, çünkü haftalıklar da zaten o yataylığı aldı artık. Yani orada para toplanıyor. Günlükleri kazanmak lazım. Mühim olan o. Buradaki süreçte bence bakın güzel bir bölge burası. Bunlar yukarı yönlü dönüş olacaktır diye tahmin ediyorum.
Alır tarafında burada baktığımızda durum yukarı yönlü dönecek gibi sanki tekrarda. Yani en azından şuradaki yataylık seviyelerine. Ondan sonra bakılabilir. Bölgeden bir aşağı düşmek mantıklı. Evet, burada Ethereum Bitcoin tarafında ufaktan bir olumlu sinyal gelmiş gibi ama bizim belirlediğimiz bölgeden bir destek olarak çalışıyor gibi düşünebiliriz. Henüz net bir durum olmasa da buna normal bir parite olarak baksam yukarı yönlü mantıklı gelirdi bana. Açıkçası çok olumsuz değilim. Yani bir şekilde bir yerde kıracağız o şeyi. Ama işte sabır taşı da olduk yani gerçekten. Dominans tarafındaki düşüş devam ediyor. Bakın aşağıda aslında beklediğimiz bölge şurası ama gerçekten normalde buraya kadar sarkması mantıklı. Yine de burada artık dönüş arayacaksak şimdi normal şartlarda biz ne diyoruz diğer paritelerde? 4 günün altına sarkmış düşüşü devam etmesini bekleriz. Duracağı yeri kestirmek zor. Burada da aynısını söyleyebiliriz. Burada şimdi destek aldığı yerler neresi? Benim important araya bölgem var şu çizgili. 3 hafta önce, 2 ay önce ve 3 ay önceki bölgeler. Ve oradan da bir desteği kırarsa biz 57'ye götürecek gibi duruyor. Yani 4 ay önceki bölge. Piyasa bu şekilde şimdilik. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Umarım haftayı güzel bitiririz diyelim. Şu an için baktığımızda böyle çok yani panik yapacağımız bir senaryo da yok. Sadece hani kazançlarımız olmuyor tabii ki. Yani benim kendi adıma en azından o şekilde ilerliyor. Süreç ben takibe devam. Burada yani zaten işlemlerim görünüyor. Yani bir zararlık durumumuz yok ama kâra geçmeyince de yani sonuçta gün zararımız var genel olarak. Onu da telafi edeceğiz diye umuyorum. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.